Herkese merhaba. Sonunda makinemi aldım. Overlock makinesiyle ilgili yeni bir seri hazırlamayı düşünüyorum. Eğer bu ilginizi çektiyse kanalıma abone olmayı unutmayın. Yeni videolardan böylece haberdar olabilirsiniz. Aslında ilk önce Singer'in Heavy Duty'sini almıştım. 854 modelini. Ama o makine arızalı çıktı. Yani ipliğin tansiyonu olmasına rağmen düğmesi boşta dönüyor gibiydi. O yüzden o makineyi iade ettim. O makinenin bozuk çıkması beni çok üzdü açıkçası. Bir daha overlock makinesi almam diye düşünüyordum. Ama ondan sonra Instagram'dan bir arkadaşım bana bunun linkini attı. Ve onun yarı fiyatı. Tabii yarı fiyat olunca insanın beklentisi de az oluyor ama ne yalan söyleyeyim, bu makine ilk açtığımda aşırı ısındım makineye. Çok sevdim. Çok kompakt bir görüntüsü var. Perşembe günü aldım ben bunu. Marketten aldım. Sürekli aslında bunlarla ilgili bir linç vardı internet. Market ürünü alınmaz tarzı. Market ürünü olması bilmiyorum neyi değiştirir ama mesela diğer makineyi çalıştırdığımda bundan çok daha sesli çalışıyordu. Bunun sesi beni rahatsız etmedi şimdiye kadar. Ağır kumaş dikmedim, ondan da olabilir. Kutu açılış videosu çekmedim çünkü alır almaz direkt geldim ben. Makineyi açtım ve çalıştırmayı denedim. Eğer bir sorun olursa iade edeceklerini söylediler aldığım şubedekiler. Çok şükür bir sorun çıkmadı makinede. Bu tip makineler fabrikadan çıkmadan önce test ediliyor ve yağlanıyor. Ama yine de ne kadar süredir kapalı kaldığını bilmiyorum. Belki bu makine 5 yıl önce üretildi. O yüzden ben yine bir yağlanmasını bekledim. Perşembe akşamı yağlandı. İşte dün de şöyle bir şey yaptım. 3D kalemle ilk çalışmamdı. Yani eğlenceli bir çalışmaydı bence. Bir de bunun üstüne balıklar falan eklemeyi de düşünüyorum. Makinenin iplik değişimiyle ilgili şimdi sıfırdan başlayan birisi için yorumlarımı aktarayım. Ben makineyi ilk gün kullandım. Hiçbir sorun yoktu. O gün akşam bu çardağı indirdim ve makinenin örtüsüyle makinemin üstünü örttüm. Ertesi gün bunu yapmak aklıma geldi. İşte bunu yaptım. Ondan sonra makinemi çalıştırayım dedim. Bir deneyeyim dedim ben bunu. O sırada tabii yani dikiş makinemde de hiçbir zaman çardak kullanmadığım için ben çardağı açmam gerektiği aklıma gelmedi ve lüperdeki tüm iplerim kırıldı. Bu iki iplik de kırıldı ve sürekli internetten çok zor olduğuyla ilgili şeyler duyuyoruz. İşte bu insanı bezdiren şeylerden biriymiş gibi. Dikiş makinesine 2 tane iplik takıyoruz. Bunda da zaten 2 tane düşünürsek şöyle sadece fazladan 2 tane ip takıyoruz. Hatta 3 iplik kullanacak olursanız 1 tane fazla iplik takacaksınız. Böyle düşünmeye çalıştım. İlk geçirdiğimde buralarda sorun yoktu ama ben şuradaki kancayı görmemişim. Bu kancasız geçirdim ve yine zincir alamadım. Ama ondan sonra onu görünce bu sefer takıldı. Bu arada internette ben bu panik anımda birkaç video izledim. İlk başta alt lüperi geçirdiler. Ama bu hatalı çünkü buradan başlayın demiş. İlk başta kırmızı yani üst lüper, alt lüper 1, 2, 3, 4 sıralaması şeklinde göstermiş iplik sırasını. Yani şöyle diyebilirim, ikinci denememde ipliği geçirebildim sorunsuz bir şekilde. Ha zor mu derseniz buradaki kancaya ve şuradaki kancaya ve alt lüpere iplik geçirmek zor. Çünkü kapalı sistem. Burada mesela şurada bir tane daha kapak olsa burayı daha açık bir şekilde görebilseydik eminim iplik geçirme daha kolay olurdu. Ama görmeyince insan bilmiyor. Bir de benim ellerim ufak olmasına rağmen ben bile şu ipi ve lüperin arkasına geçirirken sorun yaşadım. Hani biraz daha iri elleriniz varsa yani bu gerçekten zor olabilir. Onun dışında makinenin şuralarını yağladım. Benim yağım böyle sprey şeklinde. Bunun bir tane de ucu var, şimdi bulamadım. Sadece buraya ve buraya bir yağladım. Sonra volanını birkaç defa çevirerek yağın iyice içine kadar işlemesini sağladım. Söyledim mi bilmiyorum ama benim ilk overlock makinem. Daha önce overlock makinesi almak konusunda hep negatif düşüncelere sahiptim açıkçası. Çünkü dikiş makinemde de overlock kenarı yapılıyor. Neden ayrıca bir para vereyim diye düşünüyordum. Bir aydır kararlı bir şekilde overlock makinesi bakıyorum ve özelliklerine bakıyordum. Facebook'ta 2 tane çok sevdiğim grup oldu overlock makinesi ile ilgili. Orada öğrendiklerim, kendi tecrübe ettiklerimle ilgili de bir seri hazırlamayı düşünüyorum. Hatta bu serinin ilk videosu olabilir. Bununla ilgili kullanım kılavuzu var. Ben de birçok şeyi buradan öğrendim ama zaten ben makineyi almadan önce de bu serinin tüm kullanım kılavuzlarını indirmiştim hepsini ve Brother'ın da birkaç modelini indirmiştim. Brother'ın da giriş modeli var. 1034D olmalı. O makine de giriş model, bu makine de giriş model. Amazon'un diğer ülkelerdeki satış kanallarında iki üründe fiyatları çok yakın. Ama Brother'ın o giriş ürünü yok. Burada bir üst modeli var Türkiye'de. O da 2400'den başlıyor. 4500'lere kadar bir fiyatı var.
Ama bu makine 1000 lira. Singer'in tüm modelleri eşdeğer diğer markalara göre Türkiye'de çok ucuz. Yani bunun için de tabii bulunmaz veri nimet bizim için. Diğerlerini de alabilirdim ama 2,5 kat veya 3 kat o makine ne sağlayacak diye düşündüm her seferinde. Bu makineyle kendime tight iç çamaşırı, tişört dikeceğim açıkçası. Şu anda bir sorun çıkartmazsa makinem, böyle şeyler düşünüyorum. Ay çok konuştum. Şimdi overlock makinesini ilk defa kullanacağım. Ben de sadece şöyle test için birkaç şey dikmiştim. Pazardan aldığım bir kumaş vardı, pamuklu. Bununla el bezleri yapacağım. Beyaz iplik kullanacağım. Beyaz ip kullanmamın sebebi değiştiremediğimden değil, kırmızı ipim olmamasından dolayı. Zaten bunun da şöyle kırmızı ve beyaz kırçılı bir rengi var. Bu pamuklu kumaş. Kenarlarını overlock çevireceğim. Bu makineye hem ısınmak hem de kullanımı tecrübe etmek için biraz olacak bu. O yüzden bozsam bile üzülmeyeceğim bir kumaşla denemek istedim. Bu kumaşı ben 3 liraya almıştım. 1,5 metre, 1,5 metre. 9-10. Tam 10 tane mutfak bezi çıkartacağım. Eğer olursa, her şey yolunda giderse. Sonra bir de şöyle böyle bir tane şerit de çıkardım. Bu şeritlerle de hepsini askı yapacağım. Yani mutfakta işte kullanıma hazır direkt askılı el bezleri olacak. O zaman başlayalım. Kullanım kılavuzundan bir tane desen seçeceğim. Kenarlara sadece sürfü yapacağım için 3 ipliklere bakacağım. Bir tane iğnemi çıkartacağım tabii. Bu arada forumlarda çok şey vardı bu iğnelerle ilgili. İkisinin konumu aynı değil. Birisi daha aşağıda. Yani fabrika çıkışlı olarak. Bunun birisi aşağıda, birisi yukarıda iğneler. Araya da onu sokmuş olalım. 3 iplik overlock dediğini yapacağım. Normal kumaşlar üzerinde sürfüle ve dikiş yapmak için yararlanılır demiş. Bir iğne 3 iplik dizisinden demiş. Çok kalın kenarlı olsun istemiyorum ben. O yüzden soldaki iğneyi çıkartacağım. Sağdaki iğneyle çalışacağım. İğneyi çıkartmak için makinenin kutusunun içinden çıkan bu tornavidayı kullanacağım. Soldaki şurayı gevşeteceğim ve iğneyi çıkartacağım. İğneyi tabii tutayım. İğneyi en üst noktaya getiriyorum. Makinenin derinliklerinde kaybolmasını da istemediğim için iğnenin böyle tutarak. Bu arada ipini çıkarmamışım ben. Aşırı kolay çıktı yalnız. İlk önce ipi çıkartmak lazımdı bu arada. Burada bir hata yaptım bence ben. Yani şu anda makinemiz 3 iplik oldu. Dikiş ayağını tekrar indireceğim. Bu ayak çok kalkmıyor dikiş makinesindeki gibi. Hatta onun böyle 1/3 kadar kalkıyor. O yüzden bazen ayağı kaldırdığımızı fark etmeyebiliyoruz. Böyle dikersek de iğneler kırılabiliyormuş. O yüzden şunu yaptıklarını gördüm. Tabii ne kadar doğru bilmiyorum bu teknik. Öğreneceğiz artık. Şöyle yapıyorlar, altına veriyorlar kumaşı böyle. Yani şunu şöyle yapıyorlar, sadece önden biraz kaldırıyorlar ve böyle veriyorlar. Böylece de tabii ayağın yukarıda olduğu derdi olmuyor. Şimdi biz 3 iplik overlock yapacağız. O yüzden bu tabloyu kullanacağız. Bizim sağ iğnemiz ve alt lüper, üst lüper iplerimiz tıkalı. Hafif ağırlıkta demiş. Yeşil 2,5, turuncu ve sarı 3'te kullanın demiş. Evet, checklistim. Yukarıda olduğundan emin oluyorum bu sefer. Şimdi şöyle yapacağım. Bıçağım aktif durumda çünkü bıçakla nasıl kesiyor bunu da denemek için kenarlarını biraz şöyle kırçıllı bıraktım. Böyle köşeli şeylerin nasıl dikildiği ile ilgili 2 tane video izledim. Şimdi ilk yöntemi göstereyim. Şimdi ilkinde burayı alıyor. Birazcık zincir örüyor. Sonra bunun altına tekrar sokuyor. Yalnız iyi ki böyle bir kumaş test ediyorum. Çünkü gerçekten çok güçlü bir makine. Dikiş makinesi hızında değil. Yani ben 1/4 basıyorum pedala. Ona rağmen çok zor kontrol ediyorum. Sanırım alışmam biraz uzun sürecek bu makineye. Yani iyi ki böyle bir şeyde denemeye karar vermişim. Bir kıyafet dikecek olsam büyük olasılıkla kıyafeti mahvederdim. Bu yöntemde kenarlarda nasıl olduğunu göstereyim. Kıyaslarız birlikte. Odaklarsın. Tamamdır. Burada kenarlar böyle oldu. Şöyle. 2 yöntemden bahsetmiştim. Birini gösterdim. Öbür video kaydolmamış. O yüzden tekrar çekeceğim ikinci yöntemi. Bu yöntem kullanım kılavuzuna da geçen bir yöntem. Buraya kadar overlock makinesiyle geleceğim. Şimdi yavaşlıyorum biraz. Diğer yöntem daha kolay çünkü ben şu anda çok makineyi kontrol edemiyorum. Bu dikiş makinesinden çok daha güçlü olduğunu söylemiştim. İğneyi ayağı da yukarı kaldırın demiş. Sonra çevirin.
Ve böyle. Şimdi devam edeceğiz. Bakalım bu nasıl olacak. Buradan. Şimdi birlikte bakalım. Bu arada bu da 4 ip oldu bu kenarlar. Dün videoyu çekerken 3 ipliğe çevirmiştim. Ama şu anda 4 iplikte makine. Bu sefer de ucu böyle oldu. Öbür türlü yaparken daha kolay sanki. Yani bunu bir türlü kontrolünü sağlayamadım. O yüzden benim için diğer yöntem daha kolay. Bunun köşesine şunu koyuyorum. Böyle üstüne bunu koyuyorum. Böyle şuradan şöyle bir çekeceğim. Bakalım olacak mı? Bu arada makine ile ilgili birkaç şey söylemek istiyorum. Makinenin çalışma plakasının buradaki alanın büyük olması çok kullanışlı. Ama şu var ki iğneleri takmak, iğneleri değiştirmek biraz zor. Çünkü şu mesafe çok dar. Bizim dikiş makinelerinden alışmışız. Hani hemen hemen dikiş makinelerin bu kadarlık bir mesafesi olur. Bu onun yarısı kadar bir mesafe var. Dün ben iğneyi çıkardım ama takarken deliğini bulmakta çok zorlandım burada. O yüzden şu mesafenin dar olması birazcık sorun olabiliyor. Ne kadar çok tüy çıktığına birlikte bakalım. Overlock makinelerini daha çok yağlamak ve temizlemek gerekiyor diyorlardı. Nedeni de bu. Bakın şuralarda hep iplik artıkları var. Tabi plastik değil de bambu doğal lifli bir tane fırça almak lazım buna ki statik elektrik oluşturmasın burada. Ve şöyle yapınca buradaki tozlardan kurtulun. Şu anda elimdeki benim plastik bir fırça olduğu için burayı böyle yapıyorum. Altta kalıyor. Kenara gidiyor. Elektrik bağlantısını kestim makinenin ben. İçine bakalım ne hale gelmiş. İçi bayağı pis. Yani muhtemelen böyle her bir saatlik kullanımda bu plakayı, baskı ayağı plakasını çıkartıp burayı da bunun altında temizlemek gerekecektir. Bu videoyu burada bitiriyorum. İzlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki videoda görüşürüz. Hoşça kalın.